Zombi filmleri, korku sinemasının en sevilen ve en çok işlenen alt türlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu videoda yapılmış en iyi zombi filmlerini listeliyorum. IMDb puanlarına göre sıraladığım en iyi 10 zombi filminin konusunu, oyuncularını, iyi ve kötü özelliklerini anlatıyorum. İşte karşınızda zombi temasını en iyi şekilde işlemiş, hem eleştirmenlerden hem de seyircilerden tam not almış, mutlaka izlenmesi gereken 10 unutulmaz zombi filmi. World War Z. Mark Forster'ın yönettiği Dünya Savaşı Z, Max Brooks'un aynı adlı romanından uyarlanan büyük bütçeli bir zombi filmi. Brad Pitt'in hem başrol hem de yapımcı olarak yer aldığı film, zombi türünü Hollywood blockbuster formatına başarılı şekilde uyarladığı için dikkat çekiyor. Jerry Lane adlı eski Birleşmiş Milletler araştırmacısının dünya çapında yayılan zombi salgınının çözümünü aradığı hikaye anlatılıyor. Filmin en büyük gücü, zombi tehdidini küresel bir perspektifle ele alması. Philadelphia'dan İsrail'e, Güney Kore'den Galler'e kadar farklı ülkelerde geçen sahneler salgının dünya çapındaki etkisini gösteriyor. Farklı yaklaşım ve çözüm arayışları çok yönlü bir hikaye oluşturuyor. İsrail'in duvarlarla çevre güvenli bölgesi ve Galler'deki WHO tesisinin bilimsel araştırmaları farklı hayatta kalma stratejilerini temsil ediyor. Filmin IMDb puanı 7. Zombi tasarımı ve aksiyon sahneleri büyük bütçenin avantajlarını kullanarak etkileyici sahneler yaratıyor. Özellikle İsrail duvarını aşan zombi dalgası ve uçak içindeki zombi saldırısı sahneleri türün en unutulmaz aksiyon anları arasında yer alıyor. Zombilerin dünya savaşı boyutunda bir tehdit oluşturması apokaliptik atmosferi güçlendiriyor. Brad Pitt'in Jerry Lane karakteri klasik aksiyon kahramanı stereotipinden ziyade zeka ve gözlem gücüyle çözüm arayan bir karakter olarak öne çıkıyor. Dünya Savaşı Z'nin öne çıkan yanı karakterlerin gerçekçiliği. Jerry Lane felaket ortamında ailesini bırakmak istemiyor ama mecbur bırakılıyor. İnsanlık için kendini feda etme gibi bir kahramanlık hikayesi görmüyoruz. Ailesinin güvende kalması için görevi kabul ediyor. Çünkü gücü elinde bulunduranlar, ki burada ordu, gerçekte olacağı gibi sadece işlerine yarayan insanları yanlarına alıyorlar. Karakterlerde sağlanan bu gerçekçilik maalesef olay akışına tam olarak yansımamış. Türün klişelerinden biri olarak baş karakterimiz hiç olmayacak durumlardan bile kurtulmayı başarıyor. Bu klişeye takılmamayı başarabilirseniz keyif alacağınıza eminim. Dawn of the Dead. Zack Snyder'ın yönettiği Dawn of the Dead, George A. Romero'nun 1978 tarihli klasik filminin başarılı bir remake olarak kabul ediliyor. İlk filmin IMDb puanı daha yüksek olsa da ikisi arasında benim tercihim bu filmdir. İkisini de izleyenler yorumlarda yazsın. 78 yapımı Dawn of the Dead mi ve 2004 yapımı olan mı sizin tercihiniz olur? Film, zombi salgınından kaçan bir grup insanın alışveriş merkezinde barınmasını konu alıyor. Sarah Polley, Ving Rhames ve Jake Weber'ın başrollerini paylaştığı yapım, modern zombi sinemasının kilometre taşlarından biri. Dawn of the Dead IMDb puanı 7.2. Snyder'ın vizyonu, orijinal filmin sosyal eleştirilerini korurken, 2000'li yılların sinema dilini kullanarak hikayeyi yeniden anlatıyor. Alışveriş merkezi settingi, tüketim toplumunun eleştirisi açısından hala geçerliliğini koruyor. Zombilerin eskiden alışveriş yapmaya geldiği mekanları geri dönüşsüz bir şekilde istila etmesi, kapitalizm eleştirisinin güçlü bir metaforu. Karakterlerin bu kapalı mekanda kurdukları geçici düzen ve yaşadıkları çatışmalar, post-apokaliptik toplum dinamiklerini başarılı şekilde yansıtıyor. Filmin aksiyon sahneleri modern CGI teknolojisiyle desteklenerek oldukça etkileyici hale getirilmiş. Hızlı zombiler, geleneksel yavaş zombilere kıyasla çok daha tehditkar ve korku verici. Alışveriş merkezinin çatısından çevredeki zombi kalabalığının görüntüsü, apokaliptik atmosferi mükemmel şekilde yansıtıyor. Karakterler arası ilişkiler ve grup dinamikleri gerçekçi bir şekilde işlenmiş. Her karakterin farklı bir geçmişe ve motivasyona sahip olması, filmi stereotipik zombi filmlerinden ayırıyor. Özellikle finale doğru yaşanan moral çöküş ve umutsuzluk döngüsü, izleyiciyi duygusal olarak derinden etkiliyor. Henüz izlemediyseniz ilk fırsatta bir göz atın. Yaşayan Ölülerin Dönüşü, The Return of the Living Dead. Dan O'Bannon'ın yönettiği The Return of the Living Dead, zombi türünün punk kültürüyle buluştuğu eşsiz bir film. 1980'lerin alternatif kültürünü yansıtan film, Louisville'de yaşanan zombi salgınını punk rockerlar ve tıbbi gaz sızıntısı üzerinden anlatıyor. George A. Romero'nun Living Dead serisinden bağımsız olarak geliştirilen film, türe yeni boyutlar kazandırdı. IMDb puanı 7.3. Filmin en dikkat çekici özelliği zombilerin beyin diye bağırması ve konuşabilir olması. Bu yenilik zombi mitolojisine kalıcı bir katkı yaptı ve popüler kültürde zombi imajını şekillendirdi. Trioxin adlı kimyasal maddenin neden olduğu zombileşme, bilimsel kurgu öğeleri barındırıyor.
Zombilerin ateşe dayanıklı olması ve yok edilmelerinin neredeyse imkansız oluşu klasik zombi filmlerinden farklı bir tehdit seviyesi yaratıyor. Punk rock müzik ve 80'lerin alternatif kültürü filmin atmosferini büyük ölçüde belirliyor. The Cramps, 45 Grave ve SSQ gibi grupların şarkıları hem dönemin ruhunu yansıtıyor hem de aksiyonla mükemmel senkron sağlıyor. Mezarlık Partisi sahnesi ve karakterlerin punk estetiği, filmi döneminin kültürel ikliminin güçlü bir yansıması haline getiriyor. Komedi ve korku dengesi ustaca kurgulanmış. O'Bannon, ciddi korku anlarıyla absürt komik durumları harmanlayarak farklı bir ton yakalıyor. Karakterlerin yaşadığı panik ve çaresizlik gerçekçi şekilde işlenirken durumun komikliği de vurgulanıyor. Film, zombi türünün klişelerini hem kullanıyor hem de onlarla dalga geçerek meta sinema yaklaşımı sergiliyor. Her zombi filmi meraklısının izlemesi gereken bir film. Wreck. Jaume Balaguer ve Paco Paz'ın yönettiği Wreck, found footage tarzında çekilmiş İspanyol yapımı bir korku filmi. Manuela Velasco'nun başrolünde yer aldığı film, apartman dairesinde yaşanan zombi salgını televizyon ekibinin gözünden anlatıyor. Gerçek zamanlı çekim tekniğiyle çekilen film, izleyiciyi olayların tam ortasına koyarak yoğun bir korku deneyimi sunuyor. IMDb puanı 7.4. Found footage formatının en başarılı örneklerinden biri olan Wreck, handheld kamera çekimleriyle klostrofobik bir atmosfer yaratıyor. Apartman binasının karantina altına alınması ve karakterlerin çıkış yolu arayışları gerilimi sürekli yüksek tutuyor. Kameraman Pablo'nun objektifinden izlediğimiz olaylar, belgesel gerçekliği yaratarak korku etkisini arttırıyor. Özellikle üst katlara çıkıldıkça artan karanlık ve bilinmezlik, korku atmosferini maksimuma çıkarıyor. Zombi türünden ziyade, dini, okült unsurlara dayanan enfeksiyon açıklaması, türe farklı bir perspektif getiriyor. Vaaz kaseti ve dini referanslar, sağlık sebebiyle başlayan karantina durumunu daha derin bir boyuta taşıyor. Angela karakterinin muhabir kimliği ve yaşananları kaydetme çabası, medyanın rolü ve gerçeklik algısı üzerine sorular yöneltiyor. Filmin en güçlü yanı klostrofobik mekanda yaşanan panik halinin son derece realistik şekilde aktarılması. Apartman sakinlerinin tepkileri ve birbirleriyle yaşadıkları çatışmalar, stres altındaki insan davranışlarını başarılı şekilde yansıtıyor. Final sahneleri, korku sinemasının en etkili anları arasında yer alıyor ve izleyiciyi derin bir rahatsızlık içinde bırakıyor. 28 Days Later. Danny Boyle'ın yönettiği 28 gün sonra zombi türünde devrim yaratan filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Sadece bu filmi konu alan inceleme videosunu kanalda bulabilirsiniz. Teknik olarak zombiler yerine enfekte olmuş insanları konu alsa da türün gelişiminde kritik bir rol oynadı. Cillian Murphy'nin başrolünü oynadığı film, komadan uyanan Jim'in boşalmış Londra'da yaşadıklarını anlatıyor. IMDb puanı 7.5. Film, dijital kameralarla çekilmesiyle de dönemin sinema standartlarından ayrılıyor. Bu tercih, belgesel tarzı bir görünüm yaratarak realizmi arttırıyor. Boş Londra sokaklarında çekilen sahneler, özellikle Westminster Bridge ve Piccadilly Circus gibi normalde kalabalık olan mekanların bomboş görüntüsü, apokaliptik atmosferi mükemmel şekilde yansıtıyor. Bu görüntüler, filmi zombi türünün görsel açıdan en etkileyici örneklerinden biri haline getiriyor. Enfekte olmuş insanların hızlı ve öfkeli doğası, geleneksel yavaş zombi konseptini tamamen değiştirdi. Öfke virüsü konsepti, zombi mitolojisine bilimsel bir yaklaşım getirerek türün evriminde önemli bir adım attı. Karakterlerin hayatta kalma mücadelesi sadece enfekte olanlarla değil, aynı zamanda kalan normal insanlarla da yaşanıyor. Özellikle askeri üs sahnelerinde gösterilen insan doğasının karanlık yüzü, zombi tehdidinin aslında ikincil bir problem olabileceğini gösteriyor. Filmin duygusal çekirdeği, Jim'in yeni dünyaya adaptasyonu ve bulduğu ikame aile ilişkileri etrafında şekilleniyor. Naomi Harris ve Brendan Gleeson'ın karakterleriyle kurduğu bağlar, apokaliptik koşullarda bile insan bağının gücünü gösteriyor. Türün özgün örneklerinden biri olan 28 gün sonrayı mutlaka izleyin. Zombieland. Ruben Fleischer'ın yönettiği Zombieland, zombi türüne komedi yaklaşımı getiren başarılı filmlerden biri. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone ve Abigail Breslin'in başrollerini paylaştığı film, post-apokaliptik Amerika'da yaşayan 4 karakterin hikayesini anlatıyor. Film, hayatta kalma kuralları ve karakter arası dinamiklerle eğlenceli bir zombi macerası sunuyor. Columbus, karakterinin belirlediği hayatta kalma kuralları, filmin komik tonunu belirliyor. Kardiyo kuralı, ikili vuruş kuralı ve emniyet kemeri kuralı gibi pratik öneriler, hem komik hem de mantıklı öğeler barındırıyor. Bu kurallar, zombi türünün klişelerini akıllıca kullanarak hem saygı gösteriyor hem de onlarla dalga geçiyor. Tallahassee karakterinin Twinkie obsesyonu ve Little Rock ile Wichita'nın dolandırıcılık geçmişi gibi detaylar,
karakterleri çok boyutlu hale getiriyor. Filmin road movie formatı, Amerika'nın farklı bölgelerindeki zombi istilasını gösterme fırsatı veriyor. Pacific Playland Luna Park finali hem görsel açıdan etkileyici hem de sembolik olarak anlamlı. Eğlence parkının zombilerle dolu olması, Amerikan rüyasının çöküşünün ironik bir temsili. Bill Murray'nin kendisi olarak yaptığı cameo, filmin en unutulmaz anlarından birini oluşturuyor ve meta sinema yaklaşımını güçlendiriyor. Karakterler arası ilişkiler, özellikle ersatz aile dinamiği, filmin duygusal çekirdeğini oluşturuyor. 4 farklı kişiliğin zorlu koşullarda birbirine bağlanması ve güven ilişkisi kurması, komedinin altında yatan insani değerleri vurguluyor. Aksiyon sahneleri ise komedi unsurlarıyla harmanlanarak eğlenceli ama bir o kadar da heyecanlı anlar yaratıyor. Train to Busan, Yeon Sang-ho'nun yönettiği Train to Busan, Güney Kore sinemasının zombi türündeki en başarılı örneği olarak kabul ediliyor. Film, Seul'den Busan'a giden hızlı trende yaşanan zombi salgınını konu alıyor ve klostrofobik atmosferiyle izleyiciyi nefes aldırmıyor. Gong Yeo'nun canlandırdığı Seok-woo karakteri, kızıyla birlikte bu ölümcül yolculukta hayatta kalmaya çalışıyor. Filmin en etkileyici yanı, zombi tehdidi karşısında insanların sergilediği farklı tepkilerin realistik bir şekilde ele alınması. Tren vagonu gibi kapalı bir mekanda geçen hikaye, karakterler arasındaki sınıf farklılıklarını ve ahlaki ikilemleri gözler önüne seriyor. Zengin ve fakir yolcular arasındaki gerilim, zombi tehdidi kadar tehlikeli hale geliyor. Özellikle Yeon-suk karakterinin bencilliği ve diğer yolcuları tehlikeye atması, filmin sosyal eleştiri boyutunu güçlendiriyor. Aksiyonlu zombi sahneleri son derece etkileyici şekilde çekilmiş. Dar koridor ve vagonlarda yaşanan kovalamaca sahneleri, klostrofobiyi maksimuma çıkarıyor. Zombilerin hızlı ve agresif doğası, klasik yavaş zombi imajından farklı olarak modern korku sinemasının dinamiklerine uygun. Film aynı zamanda güçlü bir duygusal çekirdek barındırıyor. Baba-kız ilişkisi ve fedakarlık temaları, aksiyon sahneleri arasında izleyiciyi derinden etkiliyor. Sonuç olarak Train to Busan sadece bir zombi filmi değil, aynı zamanda insan doğası üzerine düşündüren sosyal bir drama. Night of the Living Dead, George A. Romero'nun yönettiği Night of the Living Dead, modern zombi sinemasının babası sayılan film. Düşük bütçeyle çekilen siyah-beyaz film, zombi türünün temellerini attı ve korku sinemasında devrim yarattı. Dwayne Jones, Judith O'Dea ve Carl Hardman'ın başrollerini paylaştığı film, kırsal bir evde geçen zombi kuşatmasını anlatıyor. Film, zombi konseptini ilk kez modern anlamda ele alan yapım olarak tarihi bir öneme sahip. Romero'nun yarattığı yavaş, ölümcül ve insan eti yiyen yaratıklar, sonraki tüm zombi filmlerinin temelini oluşturdu. Ghouls olarak adlandırılan bu yaratıkların nedeni bilinmezliğini koruyarak korku etkisini artırıyor. Radyo ve televizyon haberleri aracılığıyla salgının boyutları hakkında bilgi verilmesi, realite hissini güçlendiriyor. Sosyal eleştiri boyutu, filmin en güçlü yanlarından biri. 1960'ların ırkçılık karşıtı hareketlerin yoğun olduğu dönemde, Afrikalı-Amerikalı Ben karakterinin liderlik rolü üstlenmesi ve sonunda yaşadığı trajedi, toplumsal eleştiriyi güçlü şekilde yansıtıyor. Karakterler arası gerginlik ve güç mücadelesi, zombi tehdidi kadar tehlikeli hale geliyor. Harry Cooper ile Ben arasındaki çatışma, farklı hayatta kalma stratejilerini temsil ediyor. Düşük bütçe kısıtlamaları, yaratıcı çözümlere yol açarak filmin atmosferini güçlendirmiş. Minimal makyaj ve efektler, hayal gücünün doldurabileceği boşluklar bırakarak korku etkisini artırıyor. Kapalı mekanda geçen hikaye, klostrofobiyi maksimuma çıkarıyor. Filmin sonu, dönemin Amerikan toplumunun eleştirisi olarak okunabilir ve bu boyutuyla sadece korku filmi değil, sosyal drama niteliği taşıyor. Dawn of the Dead, George A. Romero'nun Living Dead serisinin ikinci filmi olan 1978 yapımı Dawn of the Dead, zombi sinemasının mutlak klasiklerinden biri. David M.G., Ken Foree, Scott Reiniger ve Galen Ross'un başrollerinde yer aldığı film, alışveriş merkezinde geçen zombi kuşatmasını anlatıyor. Tom Savini'nin müthiş makyaj efektleriyle desteklenen film, gore unsurunun zombi türündeki önemini gösterdi. Alışveriş merkezi settingi, Amerikan tüketim kültürünün parlak bir eleştirisi. Zombilerin eski alışkanlıklarıyla alışveriş merkezine gelmeye devam etmesi, tüketici toplumunun eleştirisinin güçlü bir metaforu. They're us, onlar biziz diyaloğu, eleştirinin odak noktasını net şekilde ortaya koyuyor. Karakterlerin bu kapalı tüketim cennetinde kurdukları geçici düzen ve yaşadıkları çatışmalar, kapitalizmin insani ilişkiler üzerindeki etkisini sorguluyor. 4 ana karakterin gelişimi ve aralarındaki dinamikler, filmin duygusal çekirdeğini oluşturuyor. Her karakterin farklı motivasyonları ve hayatta kalma stratejileri, grup dinamiklerini karmaşık hale getiriyor.
Özellikle Steven'ın güç hırsı ve Peter'ın liderlik mücadelesi insan doğasının farklı yüzlerini gösteriyor. Francine karakteri, kadın temsili açısından döneminin ötesinde güçlü bir karakter olarak öne çıkıyor. Tom Savini'nin makyaj efektleri, pratik efektlerin doruk noktası sayılıyor. Zombi makyajları ve gore sahneleri, teknik açıdan mükemmel olmakla birlikte şiddetin estetize edilmesi konusunda tartışmalar yarattı. Goblin grubunun müzikleri, filmin atmosferini mükemmel şekilde tamamlıyor. Progressive rock tarzındaki kompozisyonlar, gerilimi arttırırken aynı zamanda 70'lerin ruhunu yansıtıyor. Shaun of the Dead, Edgar Wright'in yönettiği Shaun of the Dead, zombi türünün en başarılı komedi uyarlamalarından biridir. Simon Pegg ve Nick Frost'un başrollerini paylaştığı film, İngiliz mizahının zombi kıyametiyle buluştuğu eşsiz bir deneyim sunuyor. Shaun adlı karakterin sıradan bir hayat yaşayan, işinden ve ilişkisinden memnun olmayan bir adam olarak başladığı hikaye, zombi salgınının patlak vermesiyle dramatik bir şekilde değişiyor. Filmin en büyük başarısı, korku ve komediyi mükemmel bir denge içinde harmanlayabilmesi. Wright, zombi türünün klişelerini hem kullanıyor hem de onlarla dalga geçiyor. Kriket sopasıyla zombi avlama sahneleri, yerel pub'da barikatlama çabaları ve karakter gelişiminin zombi saldırıları arasında gerçekleşmesi gibi unsurlar filmi hem eğlenceli hem de gerilimli kılıyor. Özellikle Winchester Tavern'da geçen final sahneleri, türün klasik örneklerine saygılı bir şekilde göndermeler yapıyor. Film aynı zamanda modern İngiliz toplumunun eleştirisini de barındırıyor. Zombilerin aslında günlük yaşamda zaten zombileşmiş insanlardan pek farkı olmadığı mesajı, sosyal medya öncesi dönemde bile dikkat çekici bir gözlemdi. Simon Pegg'in yazıp oynadığı Shaun karakteri, kişisel gelişim hikayesi açısından da oldukça tatmin edici. Sıradan bir adamın olağanüstü koşullarda kahramana dönüşümü, izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor. Wright'ın yönetmenlik tarzı, hızlı kesmeler ve yaratıcı montaj teknikleriyle filmi görsel açıdan da zenginleştiriyor. Her sahne dikkatlice planlanmış ve detaylarla dolu. Zombi türüne olan saygı, parodinin hiçbir zaman küçümseme seviyesine inmemesi şeklinde kendini gösteriyor. Bu denge, filmi hem zombi severler hem de komedi severler için erişilebilir kılıyor. Her biri zombi türüne kendi özgün dokunuşunu katmış, 10 unutulmaz filmi birlikte inceledik. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu liste IMDb kullanıcılarının oylarıyla şekillendi. Ama eminim sizin de bu film kesinlikle olmalıydı dediğiniz ya da sıralamasına katılmadığınız yapımlar vardır. Sizin favori zombi filminiz hangisi? Bu listede olmasını beklediğiniz ama göremediğiniz başka kült yapımlar var mı? Ya da belki de sizin için ilk sırada bambaşka bir film yer alıyor. Yorumlar kısmında kendi top 10 listenizi veya bu filmler hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hangi filmin sizi en çok korkuttuğunu, hangisinin en çok güldürdüğünü veya hangisinin en çok duygusallaştırdığını merak ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz film incelemelerinin devamını görmek istiyorsanız, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.